Sonraki sabah, kabile yavaşça ormanın içinden geri dönmeye başladı. Kıyıya doğru, sessiz adımlarla. Tablat'ın cesedi düştüğü yerde öylece yatıyordu. Çünkü Kerçak halkı, kendi ölülerini yemezdi. Yürüyüş yavaş bir yiyecek arayışından ibaretti. Lahana palmiyesi, gri erik, bolca bulunan pisank ve saytamin, yabani ananas ve ara sıra ele geçen küçük memeliler, kuşlar, yumurtalar, sürüngenler, böcekler. Fındıklar güçlü çeneler arasında çatılıyor ya da taşlar arasında kırılıyordu. Bir keresinde yaşlı Sabor yollarına çıktı ve herkesi daha yüksek dallara sürdü. Onlar Sabor'un zalim gücüne saygı duyuyordu. Sabor da onların keskin dişlerine. Alçak bir dalın üzerinde, tam Sabor'un geçeceği yerde. Tarzan bekliyordu, sessizce. Orman içinden ilerleyen o büyük gövdeye bakıyordu ve elindeki ananası fırlattı. Büyük canavar durdu, döndü. Üzerinde, onu aşağılayan küçük bir figür vardı. Kuyruğunu öfkeyle şaklatarak sarı dişlerini gösterdi. Dudakları korkunç bir hırlamayla büzüşmüştü, gözleri öfke ve nefret dolu iki dar yarığa dönmüştü. Kulakları geriye yatık, doğrudan Tarzan'ın gözlerinin içine baktı. Sert ve tiz meydan okumasını haykırdı. Tarzan ise sallandığı güvenli yerden, türünün korkutucu cevabını geri gönderdi. Bir an öylece durdular. Birbirlerine baktılar. Sonra büyük kedi döndü ve ormana girdi. Tıpkı okyanusun bir çakıl taşını yutması gibi. Ama Tarzan'ın zihninde büyük bir plan filizleniyordu. Vahşi Tablat'ı öldürmüştü. O güçlü bir savaşçı değil miydi? Şimdi kurnaz Sabor'u da öldürecekti. Hem güçlü bir savaşçı, hem de usta bir avcı olacaktı. Küçük İngiliz kalbinin derinliklerinde başka bir arzu da çarpıyordu. Çıplaklığını örtme arzusu. Resimli kitaplarından öğrenmişti, tüm erkekler kapalıydı. Maymunlar, diğer hayvanlar ise çıplaktı. O halde kıyafetler, büyüklüğün bir işaretiydi. İnsanın diğer tüm hayvanlar üzerindeki üstünlüğünün simgesi. Başka türlü açıklaması yoktu. Daha küçükken Sabor'dan, Numa'dan, Şita'dan ve Histah'tan korkan tüysüz bedeni, artık onu korkutmuyordu. Şimdi parlak teninden gurur duyuyordu. Ama yine de, bu iki duygu, kıyafet giyme ve çıplak kalma arzusu, birbirini sürekli geçip gidiyordu içinde. Kabile ormanda yavaşça ilerlemeye devam ederken, Tarzan'ın kafası Sabor'la, büyük planıyla doluydu. Günlerce başka pek bir şey düşünmedi. Ama o gün, başka ve çok daha yakın şeyler dikkatini çekiyordu. Birdenbire her şey durdu. Ormanın sesleri kesildi. Ağaçlar hareketsiz kaldı, sanki büyük bir felaketin öncesinde felç olmuşlar gibi. Tüm doğa bekliyordu. Ama uzun sürmedi. Uzaktan hafif, alçak, hüzünlü bir inleme geldi. Yaklaştıkça yükseldi, daha da yükseldi. Büyük ağaçlar, güçlü bir el tarafından eğilir gibi yere doğru kapandı. Rüzgarın derin ve muhteşem inlemesi her yeri sardı. Sonra, aniden, orman devleri geri fırladı. Güçlü tepeleri öfkeli ve sağır edici bir protestoyla içeri girdi. Canlı ve kör edici şimşekler çaktı. Derin gök gürültüsü meydan okudu. Sel geldi, her şey altüst oldu. Soğuk yağmurdan titreyen kabile büyük ağaçların dibinde toplanmıştı. Şimşekler vahşice dalgalıyordu, dallar kırbaç gibi savruluyordu, gövdeler bükülüyordu. Ara sıra ormanın yaşlı bir devini şimşek çarpıyor ve o devasa gövde çevresindeki ağaçlarla birlikte parçalanıp yıkılıyordu. Büyük ve küçük dallar fırlatılıyordu ortalığa. Ölüm ve yıkım, aşağıdaki dünyanın sakinlerine ulaşıyordu. Saatlerce fırtınanın öfkesi dinmedi. Kabile titreye titreye birbirine yapışmıştı. Düşen gövdeler, canlı şimşekler, sağır eden gök gürültüsü, acınası bir çaresizlik içinde çömelip bekliyorlardı. Sonunda, her şey bitti. Rüzgar durdu. Güneş parladı. Doğa bir kez daha gülümsüyordu. Damlayan yapraklar, ıslak çiçekler, nemli yeşillikler, dönüş gününün ihtişamında parıldıyordu. Doğa unuttu. Ve çocukları da unuttu. Karanlıktan ve korkudan önceki gibi, yoğun hayat yeniden başladı. Ama Tarzan için bir şey değişmişti. Kıyafetlerin gizemini aydınlatan bir ışık doğmuştu içinde. Sabor'un ağır postunun altında ne kadar rahat ederdi. Ve böylece yeni bir maceraya doğru bir adım daha atmış oldu. Birkaç ay boyunca kabile sahil yakınında asılı kaldı. Tarzan'ın kulübesinin bulunduğu yerde, zamanının büyük bölümünü çalışarak geçirdi. Ama ormanda yol alırken her zaman ipini hazır tuttu ve birçok küçük hayvan, hızla atılan ilmiğin tuzağına düştü. Bir keresinde hortanın, domuzun kısa boynuna düştü ip.
Domuzun çılgın kaçış çabası Tarzan'ı sarkık kolundan devirdi ve ip kıvrımlarını savurdu ortalığa. Güçlü diş, düşen bedenin sesini duyunca döndü ve sadece genç bir maymunun kolay avı olarak gördü önündekini. Başını eğdi ve geçip gitti. Tarzan neyse ki düşüşten yaralanmamıştı. Kedi gibi 4 ayak üzerine inmişti. Bir anda sıçrayıp alçak bir dala tutundu. Horta boşuna koşup altından geçti. Böylece Tarzan deneyimden öğrendi. Hem bu tuhaf silahın sınırlarını, hem de olanaklarını. Bu sefer uzun bir ip kaybetmişti. Ama eğer sabor olsaydı, sonuç çok farklı olurdu. Hayatını kaybederdi, şüphesiz. Yeni bir ip örmesi günlerce sürdü. Ama sonunda işini bitirdiğinde, kasıtlı olarak ava çıktı. Suya açılan iyi dövülmüş bir patikanın hemen üstünde, büyük bir dalda pusuda bekledi. Birkaç küçük hayvan altından geçti. Onları istemiyordu. Önemsiz bir av değil, yeni planını test edecek güçlü bir hayvan arıyordu. Ve sonunda o geldi. İnce sintileri altında parıldayan deri, şişman ve sağlıklı bir vücutla. Sabor geliyordu. Aslan kadın. Büyük yastıklı ayakları dar patikada yumuşak ve sessiz düşüyordu. Başı sürekli tetikte, uzun kuyruğu zarif dalgalanmalarla kıvrılıp açılıyordu. Yaklaştıkça, Tarzan'ın beklediği dala geldi. Uzun ipinin kıvrımları elde hazır bekliyordu. Bronz bir heykel gibi, ölüm gibi hareketsiz. Tarzan oturuyordu. Sabor geçti. 1 adım, 2 adım, 3 adım. Ve sonra sessiz bir bobin havaya fırladı. Bir an için açılan ilmek, Sabor'un başı üzerinde büyük bir yılan gibi asılı durdu. Yukarı baktığında, ip boynuna yerleşti. Tarzan hızla ilmeği sıktı. Parlak boğaza kıvrıldı ip. Sonra Tarzan serbest bıraktı ve 2 eliyle dala tutundu. Sabor tuzağa düşmüştü. Bir sıçrayışla ürkmüş halde ormana döndü. Ama Tarzan bu kez ipi bırakmadı. Deneyimden öğrenmişti. İkinci sıçrayışın ortasında ip boynuna gerildi. Sabor'un vücudu tamamen havada döndü ve sırtına ağır bir çarpmayla yere düştü. Tarzan ipin ucunu büyük ağacın gövdesine bağlamıştı. Plan mükemmel işlemişti, şimdiye kadar. Ama şimdi gerçek sorun başlıyordu. İki güçlü dal arasına tutunurken fark etti, bu güçlü, kasılan, pençeleyen, ısıran, çığlık atan öfke yumağını ağaca çekmek, çok farklı bir işti. Yaşlı Sabor'un ağırlığı muazzamdı. Devasa patilerini yere bastırıyordu ve o anda Tantır bile onu yerinden oynatamaz gibiydi. Aslan kadın tekrar yoluna girmişti ve gözleri aşağılamasının kaynağını bulmuştu. Öfkeyle çığlık atarak Tarzan'a doğru havaya fırladı, ama Tarzan artık orada değildi. Bunun yerine, esirin 20 feet yukarısında, küçük bir dalda hafifçe oturuyordu. Sabor bir süre dala tutundu, Tarzan ise yukarıdan onu aşağıladı ve yüzüne dal parçaları fırlattı. Kısa süre sonra Sabor yeniden yere düştü. Tarzan hızla atladı ve ipi tuttu. Ama Sabor artık bunun sadece ince bir ip olduğunu anlamıştı. Devasa çeneleriyle kaptı onu ve Tarzan ilmeği ikinci kez sıkamadan önce kopardı. Tarzan çok incinmişti. İyi hazırlanmış planı boşa çıkmıştı. Orada oturdu, altında kükreyen canavarı seyrederek, alaycı bir yüz ifadesiyle. Sabor saatlerce ağacın altında ileri geri yürüdü. 4 kez çömelip üstündeki o dans eden ruha atladı. Ama her seferinde dallardan kaçan bir illüzyon gibi sıyrıldı. Sonunda Tarzan spordan bıktı. Meydan okuyucu bir veda çığlığı attı. Olgun meyveleri hırıldayan düşmanın yüzüne fırlattı. Ve ağaçların arasından hızla sallanarak yerden 100 feet yukarıda kayboldu. Kısa süre sonra kabilesinin arasındaydı. Macerasının her detayını anlattı, göğsü kabarık, bir gurur içinde. En amansız düşmanlarını bile etkilemek ister gibi. Ama Kala sevinçle dans etti. Maymunların Tarzan'ı, vahşi orman yaşamına devam etti. Birkaç yıl boyunca, pek çok şey değişmedi. Sadece daha güçlü oldu, daha bilgi oldu ve kendi deneyimlerinden öğrendi. Kitaplar ise ona, ilkel ormanın dışında yatan tuhaf dünyaları gösteriyordu. Hayat, onun için hiçbir zaman sıkıcı olmadı. Pisah balıkları vardı derelerde ve küçük göllerde. Sabor ve vahşi kuzenler, her anı canlı tutuyordu. Her gün tehlikeydi. Her gün heyecandı. Çoğu zaman onu avladılar, daha sık o onları avladı. Ama o acımasız pençeler hiç ona ulaşamadı. Bazen sadece kalın bir yaprak kadardı aralarındaki mesafe. Ama o pürüzsüz deri hiç çizilmedi. Sabor hızlıydı. Numa ve Şita da hızlıydı. Ama maymunların Tarzan'ı, yıldırımdı. Fil Tantır ile arkadaş oldu. Nasıl? Sorma. Ama biliniyordu, ormanın sakinleri,
Pek çok ay ışıklı gecede Tarzan'ın ve Tantor'un birlikte yürüdüğünü gördü. Yol açık olduğunda Tarzan bindi. Tantor'un güçlü sırtında yüksekte. Bu yıllarda günlerinin çoğunu babasının kulübesinde geçirdi. Hala dokunulmamış olan o kulübede, ebeveynlerinin kemikleri ve kalanın bebeğinin iskeleti duruyordu. 18 yaşında neredeyse her şeyi okuyup anlayabiliyordu. Raflardaki ciltleri sayfası sayfasına inceledi. Basılı harfleri hızlı ve net yazabiliyordu. Ama el yazısına hiç hakim olamamıştı. Çünkü kulübede yazılı İngilizce çok azdı ve bu başka bir yazı biçimiyle uğraşmaya değmiyordu. Ve böylece 18 yaşında, konuşamayan bir İngiliz lordu vardı karşımızda. Ana dilini hiç konuşamamıştı. Ama okuyabiliyor, yazabiliyordu. Hiç insan görmemişti, kendisi dışında. Kabilenin geçtiği küçük alan, vahşi yerlilerin ulaşamadığı büyük nehirler tarafından sulanmıyordu. Yüksek tepeler üç taraftan kapıyordu. Dördüncü tarafta okyanus vardı. Aslanlar, leoparlar ve zehirli yılanlarla doluydu orman. Dokunulmamış labirentler, henüz hiçbir insanı davet etmemişti. Ama bir gün, maymunlu Tarzan babasının kulübesinde otururken, yeni bir kitabın gizemleriyle boğuşurken, ormanın kadim güvenliği sonsuza dek kırıldı. En doğu sınırında, tek sıra halinde, garip bir süvari alçak bir tepenin kaşında belirdi. 50 siyah savaşçı, önde yürüyordu. Uçları ince ahşap olan mızraklar, yavaş ateşlerde sertleştirilmiş. Uzun yaylar, zehirli oklar, sırtlarında oval kalkanlar. Burunlarında büyük halkalar, başlarında kıvrımlı tüy tutamları. Alınlarında 3 paralel dövme çizgisi, göğüslerinde 3 konsantrik daire. Keskin uçlara törpülenmiş sarı dişler. Büyük çıkıntılı dudaklar, kaba ve hayvansı bir görünüm. Onları birkaç yüz kadın ve çocuk izliyordu. Başlarında büyük yük taşıyanlar vardı. Tencereler, ev eşyaları, fil dişi. Arkada ise 100 savaşçı daha, öndekilerden hiç farklı değildi. Arkadan saldırıya geçilebileceğinden, ilerleyişlerindeki oluşumdan da belli oluyordu. Ve bu gerçekten böyleydi. Çünkü beyaz adamların evinden kaçıyorlardı. Kauçuk ve fil dişi için onları taciz eden askerlerden. Bir gün beyaz bir subay ve küçük bir kolu katlettiler. Daha güçlü bir ordu ise gece köylerine düşüp intikam almıştı. O gece beyaz adamın siyah askerleri bolca et yemişti. Ve bu, bir zamanlar güçlü kabileden geriye kalan küçük bir kalıntı kasvetli ormana sızmıştı. Bilinmeyene ve özgürlüğe. Ama bu siyahlar için özgürlük ve mutluluk anlamına gelen şey, yeni evlerinin vahşi sakinleri için şaşkınlık ve ölüm anlamına geliyordu. 3 gün boyunca bu küçük süvari bilinmeyen ve izsiz ormanın içinden yavaşça geçti. 4. günün başında, küçük bir nehir kıyısına yakın, daha az yoğun görünen bir noktaya ulaştılar. Burada yeni bir köy kurmaya başladılar. Bir ay içinde büyük bir açıklık oluştu. Kulübeler, duvarlar, ekilmiş tarlalar, muz, yam ve mısır. Eski hayatlarına yeni bir yerde devam ettiler. Burada ne beyaz adamlar vardı ne askerler, ne de acımasız görev yöneticileri. Birkaç ay geçti ama siyahlar bölgeyi pek keşfedemediler. Birkaçı zaten yaşlı Sabor'un kurbanı olmuştu. Orman aslan ve leoparlarla doluydu. Abanos savaşçılar, palisadlarının güvenliğinden uzaklaşmaya cesaret edemiyordu. Ama bir gün, eski kral Emebonga'nın oğlu Kulonga, batıdaki yoğun labirentlere çok derinlere daldı. Temkinli adımlar atıyordu. İnce mızrağı her an hazırdı. Uzun oval kalkanı sol elinde sıkıca tutuluydu. Sırtında yay, kalkanındaki oğlakta ise birçok ince ve düz okey. Her birinin ucu, en küçük iğne batmasıyla bile ölüme götüren o koyu, katran gibi maddeyle leklenmiş. Gece, Kulonga'yı babasının köyünden çok uzakta buldu. Ama hala batıya gidiyordu. Büyük bir ağacın çatalına tırmandı ve uyumak için kıvrıldı. Batıda 3 mil ötede, Kerçak kabilesi uyuyordu. Ertesi sabah erken saatlerde maymunlar harekete geçti. Ormanda yiyecek arayışı başladı. Tarzan ise adeti olduğu gibi kulübeye doğru sürdürdü yolunu, yolda avlanarak karnını doyuracaktı. Maymunlar her yöne dağıldı. Birer, ikişer, üçer. Ama her zaman alarm sinyalinin sesi içinde. Kala, doğuya doğru bir fil yolunda yavaşça ilerliyordu. Çürümüş kütükleri çevirip böcek ve mantar arıyordu. Derinden, hafif bir ses onu irkitti. 50 yard ötede yol düzdü. Ve o yapraklı tünelin içinde, garip ve korkunç bir yaratığın sessizce süzülen figürünü gördü. Kulonga'ydı. Kala daha fazlasını görmek istemedi. Döndü ve geri çekildi. Kaçmıyordu tam olarak, ama uzaklaşıyordu.
Kendi türünün her zaman yaptığı gibi. Hemen ardından Kulonga geldi. İşte et. Bugün öldürme yapabilir, ziyafet kurabilirdi. Hızla ilerledi, mızrağı atışa hazır. Yolun bir dönüşünde kalayı tekrar gördü. Mızrak eli çok geriye gitti, kaslar kıvrıldı, yıldırım gibi. Kol öne fırladı ve mızrak hızla kalaya doğru uçtu. Kötü bir atış. Sadece yanından geçti. Öfke ve acıyla dolmuş kala, işkencecisine döndü. O anda ağaçlar, kalanın çığlığına koşan dostların ağırlığıyla sallandı. Saldırırken Kulonga yayını çıkardı. Düşünülemez bir hızla bir okey taktı. Şaftı çekerek zehirli oku, doğrudan büyük antropoidin kalbine gönderdi. Korkunç bir çığlıkla kala, şaşkın kabilenin önünde yüzüne kapandı. Maymunlar kükreyerek Kulonga'ya koştular. Ama o temkinli vahşi, korkmuş bir antilop gibi patikadan aşağı kaçıyordu. Bu kıllı adamların vahşiliğini biliyordu. Tek arzusu, aralarına mümkün olduğunca çok mesafe koymaktı. Onu uzun bir mesafe kovalaştılar. Ağaçlar arasında koştular. Ama sonunda tek tek bıraktılar kovalamacayı ve trajedi yerine geri döndüler. Hiçbiri daha önce bir insan görmemişti. Tarzan dışında. Bu yüzden ne tür bir yaratık olduğunu merak ettiler, belirsizce. Uzak sahilde, küçük kulübede. Tarzan çatışmanın hafif yankılarını duydu. Kabilede ciddi bir şeyler olduğunu anladı ve sesten geldiği yöne hızla ilerledi. Vardığında, tüm kabile öldürülen annesinin bedeni etrafında toplanmıştı. Tarzan'ın kederi ve öfkesi sınırsızdı. Çirkinliğini defalarca haykırdı. Büyük göğsüne yumruklarıyla vurdu. Sonra kalanın bedenine kapandı ve yalnız kalbiyle hıçkırdı. Dünyadaki tek sevdiğini, tek bağını yitirmişti. Bu, şimdiye kadar yaşadığı en büyük trajediydi. Ama kala, vahşi ve korkunç bir maymundu. Tarzan'a karşı her zaman nazik olmuştu. O kadar güzeldi. Tarzan, ona hiç bilmeden tüm saygıyı ve sevgiyi vermişti. Normal bir İngiliz çocuğunun annesine duyduğu sevgiyi. Hiç bilmiyordu başkasına da bu sevgiyi verebileceğini, sessizce, güzel ve zarif Lady Alice yaşasaydı ait olacak olan her şeyi. İlk yaz patlamasından sonra Tarzan kendini topladı ve sorgulamaya başladı. Kalanın öldürülmesine tanık olanları, az kelimesiyle de olsa dinledi. Anladıklarına göre tuhaf, tüysüz, başında tüy büyüyen siyah bir maymun varmış. Ölümü ince bir daldan getirmişti. Ve sonra Baran'ın hızıyla koşup gitmişti yükselen güneşe doğru. Tarzan daha fazla beklemedi. Ağaçlara sıçradı ve hızla ormana daldı. Fil yolunun kıvrımlarını biliyordu. Kalanın katilinin gittiği yolun sapmaları, onu durdurmak için doğrudan ormandan geçti. Yanında, bilinmeyen babasının av bıçağı vardı. Omuzlarında kendi uzun ipinin kıvrımları. Bir saat içinde patikaya girdi ve yeri dikkatlice inceledi. Küçük bir dere kıyısındaki yumuşak çamurda, kendisi gibi ayak izleri buldu. Ama onunkinden çok daha büyük. Kalbi hızla çarptı. Acaba bir insan ne peşindeydi, kendi ırkından birinin. İki set iz, zıt yönlere işaret ediyordu. Yani avcısı dönüş yolunda çoktan geçmişti buradan. Taze izi incelerken, dış kenardan devrilmiş küçük bir toprak parçacığı gördü. Bu iz çok tazeydi. Av neredeyse az önce geçmişti. Tarzan bir kez daha ağaçlara fırladı ve patikanın üzerinde sessizce hızlandı. Henüz 1 mil yürümemişti ki, siyah savaşçıyı küçük bir açıklıkta gördü. Elinde ince yayı, ölüm okları hazır. Karşısında ise horta vardı. Domuz, baş aşağı, dişlerini köpürtmüş, saldırmaya hazır. Tarzan, altındaki tuhaf yaratığa hayranlıkla baktı. Biçimi kendininkine benziyordu. Ama yüzü ve rengi ne kadar farklıydı. Kitapları siyahileri tasvir ediyordu ama bu zarif ve canlı ebanoz varlık, o sönük baskıdan ne kadar farklıydı. Adam gergin bir eğimle dururken Tarzan onu fark etti. Resimli kitabındaki okçu gibi. Archer'ın kısaltmasıdır. Ne harika. Tarzan neredeyse sesini ele veriyordu heyecandan. Ama aşağıda şeyler olmaya başladı. Kaslı siyah kol çekildi. Horta saldırıya geçiyordu. Ve okey fırladı. Tarzan o küçük şaftin düşünce hızında uçtuğunu gördü. Domuzun dikenli boynuna saplandı. Kulonga yayına hemen bir okey daha taktı ama horta çok hızlı geliyordu. Fırsamadı. Bir sıçrayışla canavarın üzerinden atladı ve dönerek sırtına ikinci oku sapladı. Sonra Kulonga yakındaki bir ağaca tırmandı. Horta tekrar döndü düşmanına, bir düzine adım attı. Sendeledi ve yanına yığıldı. Kasları sertleşti, gevşedi ve hareketsiz kaldı. Kulonga ağacından indi. Bıçağıyla domuzun bedeninden birkaç büyük parça kesti.
Yolun ortasında ateş yaktı, pişirdi ve istediği kadar yedi. Gerisini bıraktı olduğu yerde. Tarzan ilgili bir izleyiciydi. İçinde öldürme arzusu yanıyordu şiddetle. Ama öğrenme arzusu çok daha fazlaydı. Bu vahşi yaratığı bir süre daha takip edecek, nereden geldiğini bulacaktı. Şu an öldürebilirdi zaten, ama yay ve oklar bir yana bırakıldığında. Kulonga yemeğini bitirip patikada kaybolduktan sonra Tarzan sessizce yere indi. Bıçağıyla Horta'nın cesetinden et şeritleri kesti. Ama pişirmedi. Ateş görmüştü daha önce, yalnızca şimşeğin büyük bir ağacı yaktığında. Ama ormandaki herhangi bir yaratığın odunu bu şekilde yiyip ince bir toz bırakabileceği. Tarzan'ı çok şaşırttı. Ve neden siyah savaşçı lezzetli etini o yıkıcı sıcaklığa batırarak mahvediyordu? Belki Ara onunla arkadaştı ve yemeğini paylaşıyordu. Ama Tarzan böyle aptalca bir şey yapmazdı. Büyük miktarda çiğ et yuttu. Geriye kalanı patikanın yanına gömdü, dönüşte bulabileceği bir yere. Ve böylece Lord Greystoke, yağlı parmaklarını çıplak uyluklarına sildi, Kral Emebonga'nın oğlu Kulonga'nın izinden yukarı yürüdü. Uzak Londra'da ise gerçek Lord Greystoke'un küçük kardeşi olan başka bir Lord Greystoke, az pişmiş pirzolasını şefe geri gönderdi. Yemeğini bitirince parmak uçlarını kokulu gümüş kasede yıkadı ve karla beyaz bir damask parçasına kuruladı. Bütün gün Tarzan Kulonga'yı takip etti. Ağaçların arasında üzerinde süzüldü, sanki kötü niyetli bir ruh gibi. 2 kez daha okların fırladığını gördü. Bir kez Dango'ya, sırtlağına. Bir kez Manu'ya, maymuna. Her durumda hayvan neredeyse anında öldü. Kulonga'nın zehri hem tazeydi hem de çok ölümcüldü. Tarzan, avının ardında güvenli mesafede sallanırken bu harika öldürme yöntemini düşündü durdu. Küçük bir okey bile ormandaki bu varlıkları bu kadar hızlı yok edemezdi. Çoğu zaman korkunç biçimde yaralanırdı ama iyileşirdi. Hayır, bu küçük tahta parçalarında gizemli bir şey vardı. Sadece bir çizikle ölüme götürebiliyorlardı. Bunu araştırması gerekiyordu. O gece Kulonga güçlü bir ağacın kasıklarında uyudu. Çok yukarıda ise, maymunlu Tarzan çömeldi. Kulonga uyandığında yay ve oklarının kaybolduğunu gördü. Öfkeli ve korkmuştu. Ama öfkeden çok korkuyordu. Ağacın altını aradı, üstünü de, ne yay, ne okey, ne de gece yağmacısından bir iz. Kulonga paniğe kapıldı. Mızrağını kalaya fırlatmış ama geri alamamıştı. Şimdi yay ve oklar da yoktu. Sadece bir bıçak. Tek umudu, Emebonga'nın köyüne ulaşmaktı. Bacakları taşıyabildiği kadar hızlı. Evinden çok uzak olmadığına emindi. Patikaya girdi ve koşmaya başladı. Birkaç metre ötedeki yoğun bitki örtüsünden. Tarzan çıktı. Maymunlar gibi sessizce arkasında sallanıyordu. Kulonga'nın yayı ve okları, dev bir ağacın tepesine sıkıca bağlanmıştı. Tarzan keskin bıçağıyla bir kabuk yaması çıkarmış, 50 feet yukarıdaki bir dalı yarım kesmişti. Böylece orman yollarını işaretlemiş ve depolarını saklamıştı. Kulonga ilerlerken Tarzan ona yaklaştı. Neredeyse onun başının üzerinde yürüyordu. Elinde ip sarılıydı. Neredeyse öldürmeye hazırdı. Ama sadece siyah savaşçının nereye gittiğini anlamak istediği için bekledi. Ve hemen ödüllendirildi, çünkü aniden, bir ucunda birçok tuhaf barınak olan büyük bir açıklık belirdi. Tarzan tam Kulonga'nın üzerindeydi. Orman birden sona erdi. Ötede, ormanlar arasında 200 yard ekili tarlalar ve köy görünüyordu. Tarzan hızlı hareket etmeliydi, yoksa av kaçacaktı. Ama Tarzan'ın hayatı, acil durumlarda karar ile eylem arasında hiç boşluk bırakmamıştı. Düşüncenin gölgesi bile yoktu arada. Böylece, Kulonga ormanın gölgesinden çıkarken, güçlü bir ağacın en alt dalından, Emebonga'nın tarlalarının hemen kenarında, hızlı bir ip boynuna geçti. Maymunlu Tarzan avını o kadar çabuk geri çekti ki, Kulonga'nın çığlığı nefes borusunda bastırıldı. Tarzan çekti. Kara karşı mücadele etti. Ta ki Kulonga havada boynundan asılı kalana kadar. Sonra Tarzan daha büyük bir dala tırmandı ve kurbanını yeşilliğin içine çekti. İpi sağlam bir dala bağladı. Aşağı indi. Av bıçağını Kulonga'nın kalbine sapladı. Kala, intikamını almıştı. Tarzan siyahı dikkatle inceledi. Çünkü daha önce hiç insan görmemişti. Kılıflı bıçak dikkatini çekti. Sahiplendi. Bakır bir bilezik de ilgisini çekti. Onu kendi bacağına geçirdi. Alnındaki ve göğüsteki dövmeleri inceledi. Hayranlıkla baktı keskin törpülenmiş dişlere. Tüyleri araştırdı. Başlığı aldı ve taktı kendine. Ve sonra, maymunlu Tarzan için et açıktı. Öldürme buydu.
Ve orman etiği bunu yemesine izin veriyordu. Ama onu nasıl yargılarız? Hangi ölçütle değerlendiririz bu maymun adamı? Bir İngiliz beyefendisinin bedenine sahip, ama vahşi bir canavarın eğitimiyle büyümüş birini. Tablat'ı adil bir dövüşte öldürmüştü. Nefret ettiği için, korkudan değil. Ama Tablat'ın etini yeme fikri hiç aklına gelmemişti. Bu ona da, bizim için yamyamlık kadar iğrenç gelirdi. Ama Kulonga kimdi? Hortadan ya da Baradan ne farkı vardı? Açlıklarını gidermek için birbirini avlayan orman varlıklarından biri değil miydi? Aniden garip bir şüphe elini durdurdu. Kitaplar ona öğretmemişti mi, bir erkek olduğunu? Ve okçu da bir erkek değil miydi? Erkekler erkek yer mi? Ne yazık ki, bilmiyordu. Peki neden bu tereddüt? Tekrar çabaladı. Ama mide bulantısı onu sardı. Anlayamadı. Tek bildiği şuydu, bu siyah adamın etini yiyemezdi. Ve böylece, miras içgüdüsü, eskiden eski olan o ses, öğretilmemiş zihninin işlevlerini devraldı. Onu, varlığı dünya genelinde olan bir yasayı çiğnemekten kurtardı. Cahilliğiyle, hızla Kulonga'nın bedenini yere indirdi. İlmeği çıkardı ve ağaçlara yöneldi. Yüksek bir noktadan, Tarzan, karşısındaki saman kaplı köyü izledi. Arada plantasyon uzanıyordu. Bir noktada ormanın köye değdiğini gördü. Oraya ilerledi. Kendi türünden hayvanları görmek için merak ateşiyle yanıyordu. Onların yollarını öğrenmek, garip barınaklara bakmak istiyordu. Vahşi ormanda yaşadığı hayat, hiçbir fırsat bırakmamıştı bunların düşmandan başka bir şey olabileceğini düşünmesine. Biçim benzerliği onu yanıltmasın diye bir uyarı yoktu içinde. Eğer keşfedilirse, kendi türünün ilk gördüklerinden nasıl karşılanacağını bilmiyordu. Maymunlu Tarzan duygusal değildi. Kardeşlik hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Kendi kabilesinin dışındaki her şey ölümcül düşmandı, az sayıda istisnasıyla. Tantır bunların en belirgin örneğiydi. Ve bunu kötü niyetle ya da nefretle düşünmüyordu. Öldürmek, vahşi dünyanın gerçeğiydi. Bunu biliyordu. Av olarak bakıyordu başkalarına, ama kendisi de bazen avdı. Tuhaf bir denge. O garip hayat onu ne hüzünlü bırakmıştı ne de kanlı. Sevinçle öldürürdü, yakışıklı dudaklarında neşeyle gülerek. Bu doğuştan gelen bir zalimliğin göstergesi değildi. Çoğunlukla yiyecek için öldürürdü. Ama bazen zevk için de öldürürdü, ki bu, tüm yaratıklar arasında yalnızca insana özgüydü. Anlamsızca, sadece acı ve ölüm yaşatmanın zevki için öldürmek. Ve intikam için ya da kendini savunmak için öldürdüğünde, bunu da sakince yapardı. Çünkü bu ticari bir süreçti. Ve hiçbir neşe taşımıyordu içinde. Şimdi, Emebomba köyüne temkinli yaklaşırken, ya öldürmeye ya da yakalanırsa öldürülmeye hazırdı. Alışılmadık bir sessizlikle ilerliyordu. Kulonga ona küçük keskin odun parçalarına karşı derin bir saygı öğretmişti. Sonunda ağır ve yoğun bir ağaca ulaştı. Dev sarmaşıklar onu sarıyordu. Neredeyse geçilmez bir körbeden aşağıya baktı. Köy orada uzanıyordu. Her şey kafasını karıştırıyordu. Sokakta çıplak çocuklar koşup oynuyordu. Kadınlar kurutulmuş plantaneyi ham taş harçlarda öğütüyordu. Bazıları un hamurunu şekillendiriyordu. Tarlalarda başkalar çapalıyor, yabani ot temizliyor, topluyordu. Hepsinin kalçalarında garip kurumuş çimen kuşaklar vardı. Pirinç ve bakır bilezikler, halhallar, koltuk süsleri, boyunlarında merakla sarılmış telteller. Birkaçının burnunda ise devasa halkalar. Maymunlu Tarzan bu tuhaf yaratıklara artan hayranlıkla baktı. Gölgede uyuklamaya yakın, birkaç erkek gördü. En uzak kenarda ise silahlı savaşçılar nöbet tutuyordu. Bir saldırıya karşı, kadınların yalnız çalıştığını fark etti. Hiçbir yerde tarlayı süren ya da ev işi yapan bir erkek yoktu. Sonunda gözleri tam altındaki bir kadına takıldı. Önünde, alçak ateşin üzerinde küçük bir kazan duruyordu. İçinde kalın, kırmızımsı, katran gibi bir kütle kabarıyordu. Bir yanında tahta oklar diziliydi, uçlarını o kabarık maddeye daldırıyor, sonra karşı taraftaki dar dal rafına bırakıyordu. Maymunlu Tarzan büyülenmişti. İşte sır buydu. The Archer'ın küçük füzelerinin yıkıcılığı, bu maddedeydi. Kadının ona elleriyle dokunmamaya büyük özen gösterdiğini not etti. Bir kez parmaklarından birine bir damla sıçradığında, üyeyi hızla suya daldırdı ve yapraklarla sildi. Tarzan zehir hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ama mantığı söylüyordu, öldüren bu madde. Küçük okey sadece onu taşıyan haberciydi. O küçük ölümcül dilimlerden daha fazlasını ne kadar isterdi? Eğer kadın işini bir anlığına bıraksaydı,
O aşağı düşer, bir avuç alır ve 3 nefes almadan ağaca dönerdi. Dikkatini dağıtmak için bir plan düşünürken, açıklığın karşısından vahşi bir çığlık duydu. Baktı. Siyah bir savaşçı, kalanın katilini öldürdüğü ağacın altında haykırıyordu. Mızrağını başının üzerinde sallıyordu. Yerdeki bir şeyi gösteriyordu. Köy bir anda kargaşaya döndü. Silahlı adamlar kulübelerden fırladı. Nöbetçiye doğru koştular. Sonra yaşlılar, kadınlar, çocuklar, köy boşaldı. Maymunların Tarzan'ı kurbanın cesedini bulduklarını anladı. Ama ondan çok daha az ilgisini çekiyordu. Köyde kimsenin kalmamış olması, okları alması için harika bir fırsattı. Hızla ve sessizce zehir kazanının yanına indi. Bir an hareketsiz durdu. Gözleri palisadenin içini taradı. Kimse yoktu. Yakındaki bir kulübenin açık kapısı gözüne takıldı. İçeriye bakacaktı, diye düşündü Tarzan. Ve temkinli adımlarla alçak saman kaplı binaya süzüldü. Bir an dışarıda durdu. Dinledi. Ses yoktu. İçerinin yarı karanlığına girdi. Duvarlara asılı silahlar, uzun mızraklar, garip şekilli bıçaklar, birkaç dar kalkan. Ortada bir pişirme tenceresi. Uzak uçta ise dokuma paspaslar üzerinde kuru ot yığınları, yatak ve yatak takımı olarak kullanılıyordu anlaşılan. Yerde birkaç insan kafatası. Maymunlu Tarzan her eşyayı elledi. Mızrakları kaldırdı, kokladı, büyük ölçüde hassas burnuyla her şeyi gördü. Bu uzun sivri çubuklardan birine sahip olmak istedi. Ama taşımak istediği oklar yüzünden vazgeçti. Her eşyayı duvardan alarak odanın ortasında bir yığın oluşturdu. Üstüne ters çevrilmiş pişirme tenceresini koydu ve en üstüne ölü Kulonga'nın başlığını taktığı gülümseyen kafataslarından birini. Sonra geri çekildi. İşini inceledi ve güldü. Maymunların Tarzan'ı şaka yapıyordu. Ama dışarıda, birçok ses, uzun hüzünlü ulamalar ve güçlü inlemeler duyuyordu. Şaşırdı. Çok mu uzun kalmıştı? Hızla kapıya ulaştı ve köy sokağına baktı. Yerliler henüz görünmüyordu. Ama net duyabiliyordu onları. Plantasyonun karşısından yaklaşıyorlardı. Çok yakındılar. Bir anda okey yığınına atladı. Kolunun altına alabildiklerini aldı. Kazanı tekmeledi. Ve dönerek yaprakların arasına karışırken, yerliler uzak uçtaki kapıdan köye giriyordu. Sonra döndü. Aşağıdakileri izlemek için. Hızlı bir kuş gibi, tehlikenin ilk işaretinde kanatlanmaya hazır. Yerliler sokağa ilerledi. 4'ü Kulonga'nın cesedini taşıyordu. Kadınlar arkadan geliyordu, çığlıklar ve ağıtlar yükseliyordu havaya. Kulonga'nın kulübesine geldiler, tam da Tarzan'ın yağma yaptığı kulübeye. Yarım düzine kişi girdi binaya. Ve hemen dışarı koştu. Vahşi, gevezelikli bir kargaşayla. Diğerleri hızla toplandı çevrede. Heyecanlı el hareketleri, işaret etmeler, gevezelikler, sonra birkaç savaşçı daha yaklaştı ve içeri baktı. Son olarak, kollarında ve bacaklarında metal süsler olan yaşlı bir adam girdi. Göğsünde kurumuş insan ellerinden oluşan bir kolye sallanıyordu. Kral Emebonga'ydı. Kulonga'nın babasıydı. Birkaç an boyunca her şey sessizdi. Sonra Emebonga ortaya çıktı. Yüzünde öfke ve batıl inançlı bir korku iç içeydi. Birkaç kelime söyledi savaşçılara ve bir anda adamlar köyün her köşesini taramaya başladı. Arama başlar başlamaz devrilmiş kazan bulundu. Ve zehirli okların çalındığı ortaya çıktı. Başka bir şey bulamadılar. Etrafında toplanan vahşi grup, tamamen hayran ve korkmuştu. Emebonga yaşanan olayları açıklayamıyordu. Kulonga'nın hala sıcak cesedini bulmak, köye bu kadar yakın, bıçaklanmış ve soyulmuş, babasının kulübesinin kapısında, tek başına bile yeterliydi gizemlilik için. Ama üstüne bir de ölünün kendi kulübesindeki o son muhteşem keşif, kalplerini hayal kırıklığı ve büyü doldurdu. Zavallı beyinlerde yalnızca en korkutucu batıl inançlı açıklamalar uçuşuyordu. Küçük gruplar halinde duruyorlardı. Alçak sesle konuşuyorlar, büyü yapıyorlar, sürekli korkuyla arkalarına bakıyorlardı. Maymunlu Tarzan onları büyük bir ağaçtan izledi bir süre. Tavırlarında anlayamadığı çok şey vardı. Batıl inançlara cahildi ve her türlü korku içinde sadece belirsiz bir ürperme hissedebiliyordu. Güneş gökyüzünde yüksekti. Tarzan bugün oruç tutmamıştı. Hortanın kalıntıları kilometrelerce uzaktaydı. Bu yüzden sırtını Emebonga köyüne çevirdi ve yapraklı arada eridi. Ormanın hızıyla kayboldu.